Günaydın. Güzel bir gün programından Beyaz TV ekranlarından herkese keyifli bir sabah dileriz. Ben Tuğba Ateş ve partnerim Songül Alcı ile bundan sonra her perşembe sizlerle olacağız. Bugün programımızda neler mi var diye soracak olursanız tip 1 diyabeti, kök hücre tedavilerini, sağlıklı beslenme ve kilo vermeyi, en sonunda da cildimizi güzelleştiren püf noktalarını sizlerle alanında uzman konuklarla konuşacağız. Ekran başındaki yerlerinizi aldıysanız güzel bir gün başlıyor. Sevgili izleyenler, stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Algoloji uzmanı Profesör Doktor Haktan Karaman bizlerle. Haktan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizleri sormalı. İyiyiz biz de. Çok yoğun bir günden sizi kopardık aldık stüdyomuzda. Çünkü öğreneceğimiz çok şey var sizden. Memnuniyetle. Hoş geldiniz Haktan Bey. Hoş bulduk. Çok değerli çalışmalarınız var, biliyoruz. Algoloji alanında özellikle, ama bugün diyabeti, hatta tip 1 diyabetle kök hücreyi konuşacağımızı biliyorum. Diyabetin günümüzde ne kadar sık görüldüğünü biliyoruz. Hakikaten etrafımızda birçok şeker hastası var. Biz şeker hastası diyelim. Evet. İzleyicilerimizin anlayacağı şekilde, tabii diyabet de diyeceğiz ama bu tip 1 diyabet nedir? Bize bir anlatabilir misiniz? Evet. Şimdi aslında biraz konukları bilgilendirmek adına söyleyeyim. İki türlü şeker hastalığı var. Tip 1 şeker hastalığı ve tip 2 şeker hastalığı, ki bu ikisi aslında birbirinden farklı şeylerdir. Tip 1 diyabet hastalığı bir otoimmün hastalıktır. Ne demektir? Vücudun savunma sisteminin, savunma hücrelerinin kendi dokularına saldırmasıdır. Bunun gibi birçok farklı hastalık vardır otoimmün nitelikte olan. Şeker hastalığı da otoimmün hastalıklardan biridir dedim. Bunda da şeker üreten pankreasın beta hücreleri var ve burada bizim savunma hücrelerimiz gidip yanlışlıkla bu beta hücrelerine saldırıyor. Zamanla, ki bunlar insülin üretirler, zamanla insülin üreten hücreler yok olur, kaybolur ve kişide artık tip 1 diyabet başlamış olur. Tip 1 diyabet, yani insülin kullandığımız diyabet. Evet. Tip 2 diyabet, evet, şeker düzenleyicileri kullandığımız bir tabii diyabet. Bunda ise tip 2'yi de açmak gerekirse, tip 2 diyabette insülin üretimiyle ilgili genel bir sorun yoktur. Fakat bu insülinin görevini yerine getirememesi durumu söz konusudur. Çünkü bizim hücrelerimizin glukoza ihtiyacı var ve bu glukozun hücrelere girmesi gerekiyor. İnsülin de buna yardımcı oluyor. Alıyor glukozu, hücrelerin içine yerleştiriyor. Vücudun... Ama evet, tip 2 diyabette bu fonksiyonu yerine getiremediğinden dolayı farklı bir şeker hastalığı türü ortaya çıkmış oluyor. Ama tip 1'de ise zaten insülin en başta bu beta hücrelerine bir saldırı olduğu için hücrelerin sayısı giderek ve hızlıca azalmakta. En sonunda insülin tamamen ortadan kaybolmakta ve yaşam mümkün değil eğer tedavi edilmezse. Ve biz insülini dışarıdan almak durumundayız. Tabii ki. Tabii ki. Peki diyabetin tedavisinde kök hücre yöntemini duyduk biz. Evet. Bize biraz anlatır mısınız? Şimdi ben genel olarak şunu söyleyeyim, hatırlatmakta fayda var. Tıpta şöyle bir kural var. Ne kadar erken olarak tedaviye başlarsak başarı şansımız o kadar yüksek olacaktır. Bunda da böyle. Yani tip 1 hastalığının tanısını eğer erkenden yakalayabilirsek bizim belki de başarı şansımız yüksek olacaktır. Buradaki sorun neydi? Pankreasta, bizim bir iç organımızdır pankreas. Çok bilinmez. Karnımızın arka duvarına yakın olarak bulunur. Bunlar beta hücreleri içeriyor ve beta hücreleri insülin üretiyor. Ve bunlar saldırıya maruz kalıyor. O halde eğer biz beta hücrelerini yeniden oluşturabilirsek fonksiyonel olarak, yani insülin üretebilen hücreleri yeniden elde edebilirsek o zaman insülin salgılanacak ve hastaların problemi de ortadan çıkmış olacak. Yani dışarıdan insülin almayalım ama vücut üretmiyor. Nasıl ürettirebiliriz tedavisi tekrar? Evet, ve kök hücreli bunu çözebiliyoruz anladığım kadarıyla. Çözmeye çalışıyoruz. Şimdi şöyle, buradaki amacı en azından budur. Şimdi kök hücrelerden biraz bahsetmek gerekir. Yani niye kök hücre kullanıyoruz? Çünkü kök hücrelerin özelliği şudur: isimsiz, herhangi bir dokuya ait olmayan hücrelerdir. Bunların en önemli özelliği ihtiyaç duyulan hücrelere dönüşmesi.
işte kemik hücresine dönüşmesi, kas hücresine dönüşmesi, sinir hücresine dönüşmesi ve beta hücresine dönüşmesi gibi. Eğer biz beta hücresine dönüştürebilirsek o zaman insülin üreten hücreleri yeniden elde etmiş oluruz ve hastayı sağlığına kavuşturma şansını elde etmiş oluruz. Yani kök hücre daha anlamsız, nerede olduğunu bilmeyen, ne yapacağını bilmeyen sıfır hücre. Evet. Ve biz onun ne yapacağını bilen hücreye çeviriyoruz tedavilerde kullanırken. Evet, dönüştürerek yani sonuçta aslında canlılar zaten kök hücreden oluşuyor. Yani döllenmiş yumurta en temel kök hücredir Sıfır hücre zaten. noktası. Evet, en temel hücredir. Yani mikroskopta bile görmediğimiz o hücrelerden insanlar, canlılar, hayvanları da katarsak oluşuyor. Demek ki bunlar aslında her şeyi üretebilir. Biz doğduktan sonra da vücudumuzun hemen hemen her bölgesinde, bazı bölgelerde çok zengin olarak bulunmakta, uyuyan kök hücreler bulunmaktadır. Ve biz bunları çeşitli hastalıkların tedavisi için kullanıyoruz ama otoimmün hastalıklarda kişinin kendi kök hücrelerini kullanmak belki problemli olabilir. Çünkü kişide zaten problem var. Hücrelerinde de problem olabilir. Dolayısıyla biz yeni doğan bebeklerin göbek kordonundan elde edilen 0 kilometre diye tabir edebileceğim kabaca bu hücrelerin çoğaltılmasıyla, laboratuvar ortamında hücre kültürlerinde çoğaltılmasıyla elde edilmiş hücreleri ve bunların ürünleri olan egzozom denen şeyler var. Bunları kullanmak mantıklı bir seçenek olacaktır. Anlıyorum. Evet hocam. Pekala bu kök hücrelerin avantajları nelerdir? Şimdi şöyle dediğim gibi eğer biz bu kök hücreleri kullanıp beta hücrelerini oluşturabilirsek zaten amacımıza ulaşmış olacağız. Bu hücrelerin en önemli avantajı şudur. Yan etki riski, ihtimali son derece düşüktür. Yani kişinin kendisine, yani bazı hastalıklarda kişinin kendi kök hücrelerini kullanıyoruz. Kişinin kendi hücrelerini kendisine verdiğimiz zaman zaten hiçbir sıkıntı yok. Yaş sınırı var mı hocam? Evet, yaş sınırından ziyade dedim yaş sınırı yok. Yani her türlü yaşa uygulanabilir. Hele ki başkasından alınan 0 kilometre hücreler olduğu zaman zaten hiçbir problem yok. Her türlü yaşa uygulanabilir ama bence buradaki en önemli püf noktası hastalığı erkenden yakalayabilmek. Erkenden yakalayabilmek, o zaman başarı şansımızı daha da çok arttırmış oluruz. Yani başkasından alınabiliyor mu bu hücreler? Tabii zaten rutin olarak kullanıyoruz. Yani başkasından alınmış, işlenmiş laboratuvarlarda hazır mı oluşturulmuş Aynen yoksa öyle. hani ben böyle Aynen. bir akrabamı getirip hücre mi aldırıyorum? Akrabayı şimdi şöyle, her insan biriciktir. Yani mesela organ nakli gerektiği zaman mesela ne oluyor? Kişinin kendi kardeşinin organını Evet. bile alamazsınız. Yani Yani uyumlar tamamen var. tabii mutlaka uyumlu hücreleri barındıran kişiyi kullanmak gerekiyor. Ama bunda immün yanıt olmadığından dolayı her türlü insanı, her türlü kişiye tedavi amaçlı olarak kullanabiliriz. Yani bunda böyle bir sıkıntının olma ihtimali son derece nadir. Kök En hücre- güzel avantajı bu mesela. Kök Ben çok- hücre nerelerde bulunuyor hocam? Yani sıfırdık, biz doğduk, Evet. sıfır hücrelerimiz, Evet. sonra görevlerini öğreniyorlar. Yani bu saatten sonra Ya nerede kök şöyle, hücrelerimiz? biz anne karnındayken zaten organogeneziz, yani organlarımız oluştuğu zaman zaten bu kök hücreler dönüşerek bizi oluşturdu. Ama adeta bir yedek parçamız gibi düşünün. Vücudumuzun bazı yerlerinde bulunuyor ve bazen bazı bölgelerimizde, örneğin bağırsak yüzeylerinde, deri üzerinde, bunlar zaten düzenli olarak bir sirkülasyon içerisinde. Ama bazı yerlerde ise uyur durumda. Nerede problem varsa zaten bizi iyileştiren aslında kök hücrelerimiz. Hastalandığımız zaman ya da yaralandığımız zaman, bir problem olduğu zaman kök hücreler uyandırılıyor, çağrılıyor, gidip orada görevini yapıyor, geri geliyor. Eğer bunu başaramazsa zaten yara iyileşemez ya da biz hayatımızı kaybederiz. Peki hocam bu kök hücre tedavisi takibi nasıl yapılıyor? Şöyle, buradaki en önemli kural şudur. Bir kere hasta kendi düzenli kontrollerini mutlaka yapmalı. Çünkü hani bunu yaptım, artık benim böyle bir sorunum kalmadı demek en büyük yanılgıdır. Çünkü tıpta hiçbir zaman garantili işlem yoktur. Yani bu işlem kişide hiçbir etki elde etmemeye de neden olabilir. Dolayısıyla
işte ben yaptım, bundan sonra şeker ilacını, insülini falan kullanmayacağım dememelidir. Kesinlikle dememelidir. İlaçlarını kullanmalı, takiplerini yapmalı. Zaten zaman içerisinde onun tedavisinin etkinliği bu gözlemler ve tabii doktoruyla koordine bir şekilde giderek anlaşılacaktır. Peki ben aslında Tuğba takipleri sordu ama izleyicilerimiz mutlaka şunu anlamak istiyorlar. Şimdi biz bir diyabet kelimesini kullandığımız için bir yabancılık Evet. çekiyoruz. Şeker hastalığı. Evet. İnsülin dediğimizde işte yabancı kelimeleri kullandığımızda biraz kök hücre diyoruz, hele çok aklımız karışıyor. Şimdi biz diyabet hastasıyız. Tip 1 diyabet hastasıyız. Biz kök hücre tedavisi almak istiyoruz. Evet. İnsüline gitmeyelim diye, ilerlemesin diye, değil Evet, mi? evet. Peki bu basamaklar nedir? Nasıl başlamalıyım ve siz neler yapıyorsunuz Şimdi bir aslında hastaya? şöyle çok sinsi olarak, yani kimse bunun bir ön şeyi yok. Yani ben işte şeker hastası olacağım. Zaten aslında kötü tip 1 için konuşuyorum. Kötü olan özelliği şudur. Genellikle bebeklikte bile yaşanabiliyor. Şeker hastası. Tabii tip 1. Bebekler. Bebekler bile şeker. Yani ne oldu anlaşılmayan bir komaya girmiş mesela. Hastaneye götürülüyor. Hastanede yapılan tetkiklerde şeker komasına girdiği ve şeker hastası olduğu anlaşılıyor. Peki bunu şimdi anneler endişe etti bir kere ekran Evet. başında. Bebekler dedik, bittik. Biz nasıl anlayacağız mesela? Bir anlaşılır yeri var Hiç mı? anlaşılır bir yeri uyarı yok. yapabilir miyiz Yok, burada? anlayamaz. Mümkün değil. Hastane olmadan, Yani ne tetkikler olacak yapılmadan. bizim bebeğe mesela? Evet, anlayamazlar. Mümkün değil. Şeker komasına Tabii girebilir ki, tabii ki. bebekler. Mutlaka hastanede Büyüklerde, anlaşılır. yetişkinlerde durum nedir hocam? Ben şimdi şeker hastası Evet. adayı mıyım? Bende ne oluyor da anlayıp Şimdi doktora şöyle gitmeliyim? erişkin insanlarda tip 1'den ziyade tip 2 görülür. Tip 2 görüldüğü zaman zaten şöyle kişi bu kan şekeri oynamalarını falan hissedebilir. Zaten belli bir Ne şey. olur şekerimiz oynayınca günlük hayatta? Mesela şeker dengesizliği şuna yol açabilir. Yani işte nasıl diyeyim, mesela hipoglisemi bile, tam tersi bile ortaya çıkabilir. Veya hiperglisemi şeklinde de ortaya çıkabilir. Ama bunun mutlaka bir laboratuvarla desteklenmesi lazım. Yani kendisinde gariplik hissediyorsa kişi bir endokrin doktoruna gidecek. Orada yapılan bunun birçok farklı şeyleri Böyle var, bir baygınlık, parametreleri bir var. el titremeleri, ay bana bir şey oluyor hissi falan. Evet, Şeker sorunu olabilir diyebilir O miyiz? hipoglisemidir mesela. Hipoglisemide öyle bulgular vardır. Zaten şeker oynamalarının bulgularıdır bunlar. Yani yemek yedikten sonra bir değişiklik hissetmesi mesela gibi. Yani sıra dışı bir şeyler hissettiği zaman zaten doktora gitmesi gerekir. Yemek Aslında şöyle bir şey de var hocam. En çok mesela merak edilen sorulardan bir tanesi hocam. Annede veya babada var ise çocuğa geçme olasılığı, yani genetik olasılığı bunu nasıl? Evet. Şimdi şöyle, tip 1 diyabette genetiklik yoktur. Genetik bir yatkınlık söz konusu değildir. En azından bildiğimiz bilgiler üzerinden konuşuyorum. Ama tip 2 diyabetin genetik yatkınlığı vardır. Mutlaka olacaksın anlamına gelmez ama bir yatkınlık olduğu kişinin aklına gelmelidir. Yani benim babamda da zaten şeker vardı. Atıyorum annemde de vardı, halamda da vardı, dayımda da vardı, amcamda da vardı, böyle ya da kardeşlerimde de vardı gibi bende de olabilir diye düşünebilir. Hatta böyle yakın çevresinde olanlar ara ara kan şekeri çok basittir. Gidip bir kan şekerini ölçtüğü zaman normal sınırların içinde mi, sapmış mı? Eğer bir oynama varsa bunun daha ileri tetkikleri var. Daha ileri tetkikleriyle bunu doğrulayabilir. Ama bu tip 2 için geçerli. Bizim konuştuğumuz kök hücre tip 1 diyabet için. tip 1 için geçerli. Evet. Peki tedavimiz nasıl ilerliyor? Geldik size, oturduk, Evet. anlattık sorunlarımızı ve diyabet hastası olduğumuz ortaya Evet. çıktı. Evet. Kök hücre tedavisi olmak istiyorum. Evet. Neler Şimdi yapacağız? şöyle kök hücreyi bir kere nasıl verebiliriz? Bunu izah etmek gerekirse, şimdi bunu basitçe damardan verebiliriz. Yani bir serum gibi damardan verilebilir. Tabi burada kilosuna göre hesaplama yapılır. Kaç milyon hücre vermem gerekiyor? Onun hesaplaması yapılır. Damardan verilebilir. Damar yoluyla ne olur? Bütün damar bütün vücudumuzu kaplayan bir
yapı olduğu Sistem. için, evet, sistem olduğu için dolayısıyla ilgili yere de zaten gitmiş olur. Ama kök hücrenin başka bir özelliği daha var. Homing özelliği. Yani sorunun olduğu yere doğru kendisinin hedeflenmesi. Akıllı hücre gibi düşünün. Yani o sorunun olduğu yere kendisi varabiliyor. Tamam mı? Bu şekilde de verilebilir. İkinci metot direkt pankreasa küçük bir cerrahi operasyonla pankreasın içine girip pankreasa aşılama şeklinde yerleştirilebilir. Veya bu ikisinin karması şeklinde yapılabilir. Hocam verdiğiniz bilgiler çok değerli fakat zamanımız bu konu için yetmez. Mutlaka başka bir programda tekrar konuşacağız ve diyabette özellikle kök hücre tedavisine devam edeceğiz. Şimdilik verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok Çok teşekkür teşekkürler. ederiz hocam. Sevgili izleyenler, programımıza devam ediyoruz. Şimdi öyle bir konuğumuz gelecek ki sağlıklı beslenme ve diyet konusunda o bir fenomen. Belki de birçoğunuz tanıyorsunuz. Nasıl kilo verebiliriz? Belki de nasıl kilo alabiliriz? Şimdi soracağız ona. Kim geliyor? Diyetisyen Hatice Nur Ege. Ege. Hatice Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Evet, öncelikle biraz sizi tanıyalım. Tabii. Manisa'nın Saruhanlı'nın Çamlıyurt köyünde asıl doğdum. Ailem tamamen çiftçilikle yaşamımı sürdürdü. Lise hayatıma kadar yine köyümde hayatıma devam ettim. Daha sonra lise hayatıma birlikte ailemden ayrıldım belli bir dönem. Lise hayatım aynı zamanda bir yatılıydı. Yurtta kaldım. Aslında oradan liseye geçişim, üniversiteye geçişim tamamen tırmanmak ve zorluklar içerisindeydi. Annem babam hep öğüt verdi. Kızım hep beyaz önlük giy dedi. Beyaz önlük giy, insanların duasını al dedi. Ben de hep böyle büyütüldüm. Hayalim hep her zaman beyaz önlük giymekti. Biz zaten her zaman kendi ektiğini yiyen, kendi ürettiğini yiyen bir aileyiz. Öyle bir aileyiz. Aslında baktığımızda şu anki diyetisyenlerde bu yok. Atıyorum şehir yaşamı var ama aslında doğal beslenmeyi nedir bilmiyor. İşte ben burada fark yaratmak istiyorum. Ben kendim zaten doğduğum, kendi toprakların içindeki beslenmeyi anlatıyorum. Özümüzü anlatıyorum aslında. Aslında mesleğin içinde ben varım. O yüzden diyorum ki benim amacım toplumu bilgi kirliliğinden kurtarmak. Amacım doğal yaşama, sağlıklı beslenmeye yönlendirmek. Ve tarafsız bir şekilde en doğru haliyle anlatıyorum beslenmeyi. Benim diyetimi her ev hanımı yapar. Orta seviye maddi durumu olmayan da yüksek kesimde yapar. Benim diyetim çünkü tarafsız ve gerçekçi. Net sonuç odaklıyım. Hep diyorum ya, hem hızlı kilo verdiriyorum hem de aynı zamanda püf noktaları söylüyorum. Aslında bizim ilacımız besinler, tohumlar, sebzeler, yeşillikler, burada kuru yemişler. Asıl bizim ilacımız bunlar. Hep diyorum, ömrü akan bir su gibidir. Her gün yenilenir. Sabit değildir. O yüzden bedeni değiştirmek bizim elimizde. Eğer doğru ilacı verirsek şifa buluruz. Yani kendi topraklarımızda, biz buranın insanıyız. Evet. Kendi topraklarımızda ne varsa, orijinalimizde nasıl yemek yediysek, nasıl yetiştiysek, nasıl bir beslenme kültürümüz varsa ona uygun bir diyet yaptırıyorum diyorsunuz. Evet. Doğru. Evet. Haklısınız. Ben videolarınızı izleyen sizin takipçilerinizden biriyim açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten böyle hap bilgi dediğimiz şeyi sizde gördüm. Çok net teşekkür ediyorum. söyleyeyim. Tebrik ediyorum Çok özellikle. teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Şimdi 10 madde kuralınız var. Bunu bize biraz açabilir misiniz? Tabii ki de. Öncelikle sağlıklı beslenmeyi ilk 10 maddede özetleyecek olursam güne muhakkak limonlu suyla başlayın diyorum. Limon eğer rahatsız ediyorsa, benim midemde problem var. Eğer beni limon rahatsız ediyor derseniz bunun yerine doğal ev yapımı sirke kullanabilirsiniz. İkisi de beni rahatsız ediyor diyelim ki, o zaman İngiliz karbonatı kullanabilirim. Burada alkali ile güne başlayacağım. Alkali nedir? Vücudu alkali hale gelirsek hem zayıflatırız hem de arındırırız. Burada amacımız, siz suyla başlayın da içine muhakkak bir şey koyalım. Karanfil de olur. Yeter ki su için. Su vücudun olmazsa olmazı. 2. Lokmalarımızı iyi çiğnemek. İyi çiğnemediğimiz her besini vücut kötü algılıyor. Sen iyi de yesen, kötü de yesen, hızlı yediğinde vücut buna hızlı kana karıştırıyor ve o yediğin sana şifadan çok zarar veriyor. 3. maddemiz akşam yemeğini erken yemek. Bizi en çok hangi öğün kilo aldırıyor deseniz ben akşam yemeği derim. Çünkü akşam geç saatte yediğimizde vücut şunu diyor. Bir de karbonhidratlı yediysek, ekmek yediysek, tatlı yediysek vücut diyor ki zaten benim uyumama az kalmış. Ben içeridekileri mi yakayım, kendimi uykuya mı hazırlayayım? Bu sefer kanında olan bütün karbonatı vücut yağ olarak depoluyor. O yüzden erken akşam yemeği yemek. Erken akşam yemek yemeği çok özen göstereceğiz. Bir diğer maddemiz ise kan değerlerimizi kontrol ettirmiyoruz.
Çünkü şu an toplumun %50'si aslında kan değerlerinden kaynaklı kilo alıyor. Özellikle kadınlarda kansızlık, B12 eksikliği, hem erkek hem kadın D vitamini eksikliği. D vitamini eksikliği aslında o kadar önemli ki D vitamini sadece bir vitamin değil, hormon aynı zamanda. D vitamini eksik olan biri günden güne kilo alır. O yüzden D vitamini takviyesini muhakkak kullanacağız. Aynı zamanda muhakkak tabaklarımızda sebzelere, yeşilliklere, salatalığa, şu an mevsim değil salatalık, açık söyleyeyim, vermiyorum. Kırmızı turp veriyorum, turp veriyorum. Hocam turp bana gaz yapıyor dersen biraz sumak at, üstüne biraz limon sık, gazını alacaktır. Ama her şey mevsiminde güzel. Eskiden biz böyle gördük. Yazın ne varsa onu yerdik, kışın ne varsa onu yerdik. Şimdi her mevsim var. Yemeyeceksin, akıllı olacaksın. Beslenmede aklını kullanacaksın. Sen mevsimini öğreneceksin. Yazın ne varsa bunu yedim, kışın ne varsa bunu yedim. O yüzden beslenme konusunda akıllı olmak gerek diyoruz ya. Şeker en tatlı zehir. Hangi şeker en tatlı zehir? İşlenmiş şeker. Bizim o tatlılar yediğimiz içindeki. Bir şey söylemek istiyorum Songül Hanımcığım. Bir dilim ekmeğin üzerine 22 küp şeker sığar ve bir dilimde 22 küp şeker vardır. Sahi mi? Evet. Biz Aman 20 küp Allah. şeker yiyoruz bir dilim ekmekte. Düşünsenize. O kadar şekeri vücudumuza alıyoruz. Aslında ekmekte şeker yok deriz değil mi? Halbuki. Demek ki her şey şeker. İşlenmiş şekerden kaçacağız. Neden şekerden kaçacağız? Çünkü şeker proteinleri denatüre eder. Çünkü yaşlandırır bizi şeker. O yüzden şekeri istemiyoruz. Biz ne yapacağız? Mevsiminde besleneceğiz, dengeli yiyeceğiz. Ne yapacağız? Biz burada yük olarak hafif besleneceğiz ama değer olarak kıymetli besleneceğiz. Her zaman çeşitlendireceğiz. Sebze ise sebze, etse et, balıksa balık, bunları çeşitlendireceğiz. Ve bol bol su içeceğiz. Özellikle zayıflamak isteyen bir kişi günlük 20 kilo başına 1 litre su içmeli. Yani 70 kiloysak 3,5 litre, 80 kiloysak 4 litre su içeceğiz. Bunlar bizim için önemli. Aynı zamanda burada karbonhidratı çok vermiyorum. Çünkü zayıflamak isteyen birine ben karbonhidratı çok uygun görmüyorum. Daha az tutuyorum. İlla karbonhidrat alacağım derse de kara buğday yönünden tercihini yapabilir. Bu şekilde. Pekala. Zeytin ve zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağı bize verilen anne sütü kadar değerli. Bol bol tüketeceğiz. Bol bol yiyeceğiz zeytinyağını. Kesinlikle öneriyorum. Zeytinyağı ve tereyağı ikisi bizim için çok önemli. İkisini öneriyorum. Ama ayçiçek yağı, margarinler bunları önermiyorum. Ama zeytinyağı tüketeceğiz. Ne işe yarar? Özellikle şeker hastalarında insülin görevi görür. Şeker seviyelerini düzenler. Tansiyonu düzenler, kolesterolü düşürür, karaciğer enzimlerini düzenler, saça canlılık verir, cilde parlaklık verir. Aynı zamanda stresi azaltır. Daha ne yapsın zeytinyağı? Ne kadar Evet. faydalı. Ve hep deriz ya diyetlerimizde, yağsız beslenelim, diyete başladım. Halbuki olmaz. Beynin çalışabilmesi için yağ ihtiyacı var. Yağsız diyet olmaz. Bir salatanın vitaminlerin çözünebilmesi için yağ olması gerekli. Muhakkak yağda çözünen vitaminler vardır. Bunlara zeytinyağını ekleyeceğiz. Zeytinyağında elini korkak alıştırma. Koy. Bizim korkmamız gereken işlenmiş ürünler, paketli gıdalar, şeker, trans yağlar bunlar. Zaten trans yağlar kanserojenik. Raflı gıdalar diyoruz mesela. Bunlar da çok sıkıntı. Bir ürünün raf ömrü uzadıkça bizim ömrümüz kısalır. Ne kadar raf ömrü uzun obesinin bizim o kadar ömrümüz kısalır. Değil mi? Uzasın diye bir sürü Tabii. kimyasal madde koyuyorlar. Onların hepsi bizim için çok Tatlandırıcı, zararlı. koruyucu, tabii renklendirici bunlar çok önemli. Bunları biz kullanmayacağız. Bunları vücuduna alırsan senin ömrün kısalır. O yüzden ne yapacağız? Bilinçli alıcı olacağız. Okuyacağız, öğreneceğiz. Ben diyorum ki şimdi markete gittik. Markette Tuğba Hanımcığım bir gofret bir de ceviz. Hangisi şifa bana? Ceviz. Ceviz çünkü ceviz güneşten ışığını aldı, sevgi aldı, topraktan vitamin, mineral aldı, su aldı. Gofret orada fabrikada yapıldı. Güneş yok, ilgi yok, sevgi yok. Bir sürü katkı, içinde bir sürü katkı maddesi var. Ben bunu mu alacağım, bunu mu alacağım? Aynı kalori. Aynı bana tokluk hissini sağlayacak. O yüzden yemek yerken aklımızı kullanmalıyız. Biz yemek yerken aklımızı kullanmıyoruz bazen. Burada hata yapıyoruz. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Zeytinyağını konuşuyorken yani koy zeytinyağını ama bunun bir miktarı yok mu? Tamam istediğim kadar mı zeytinyağı? Yani. Çok güzel söylediniz öncelikle. Tabii ki de her şeyde olduğu gibi bunda da bir miktar var. Biz diyoruz ki ne çok fazla ye ne de çok az ye. Her şeyde olduğu gibi. Ama ben bir köylü kızıyım asıl. Bizim hep yemeklerimiz böyle bir parmak zeytinyağlı olur. Ve ben hep formumu korudum. Ne yapıyorum? Karbonhidrat tüketmiyorum. Asıl vücut karbonhidratı direkt depolamak istiyor. Yağla ilgili bir problem yok aslında. Ve şu da var. Biz kilo vermek istiyorsak yağ yemeden yağ yakamayız.
Biz yağ yiyeceğiz ki yağ yakacağız. Tabii ki de. Ve beynin çalışması için yağ ihtiyacı var. Çalıştıracağız vücudu Tabii. ki yaksın Tabii, ya. tabii kesinlikle. Peki biz tabii ki kızartmaya hayır dediğinizi düşünüyorum. Doğru mu? Yani kızartma şöyle tolere edilebilir. Eğer bir defalık zeytinyağında kızartacaksam ya da Hindistan ceviz yağı biraz daha tolere edilebilir. Zeytinyağını bir defa kızartacağım uygundur. Ama bakın şimdi fast food firmalarına bakın. Çok kez hep aynı yağın Tabii, içinde tabii. aylarca bekliyor. Kanserojenik madde oluşuyor. Biz eğer o ısıyı, o bekleme süresini ayarlarsak bir miktar tolere edilebilir. Ama buradan Hatice Hoca kızartmayı yiyorsun derseniz beni üzersiniz. Ben kızartma yemeyi önermiyorum tabii. Evet, ben zeytinyağından kızartmaya niye geçtin derseniz ben aslında zeytinyağında kızartmada hiç o kadar güzel olmuyor. İşte zeytinyağı ısıtıldığında güzel olmuyor. Evet, Onu ne yapacağız evet, diyecektim evet. size. Bence fırınlama en güzeli. Fırınlamada aynı tadı verecektir. Aslında damak tadımızı oluşturan biziz. O kadar çok ürünlere maruz kalıyoruz ki. O şimdi Çin tuzlarıdır, katkı madde bizim tat alma duyularımız değişti. Artık o tat duyularımızla bile oynadılar. O kadar çok yüksek tat duyularını bize herkes tattırdı ki tat almıyoruz. Zeytinyağı dünyanın en şifalı bir şeyi. O yüzden aslında sebze o kadar şifalı. Şimdi görüyorum anne babaları, benim çocuğum sebze yemiyor. Sen diyorum sen yiyor musun? Ben de yemiyorum diyorum. Çocuğun seni aslında örnek alıyor. Sen yapacaksın, onu sağlıklı hale getireceksin. Sevdiği malzeme ekleyeceksin ki çocuğun onu sevsin, değil mi? Evet, Rol ne model olacağız. görürse Evet. çocuk o. Tabii. Evin içinde ne pişerse çocuk onu yiyerek Tabii. devam edecek. Şimdi bir tarifimiz var herhalde. Evet. Yani o hap bilgilerden bir tanesini bize de getirdiniz herhalde. Evet, getirdim ne tabii ki de. yapacaksınız bize? Öncelikle hemen şöyle tarifimi çekmek istiyorum. Öncelikle bu tarif tam 10 kilo fazlası olanlar için. Aslında her kadının muzdarip olduğu 5 kilo 10 kilo fazlan var diye bu cümleyi duyarız. Evet. Yani ve hızlı kilo vermek için veya bir vücutlarını detoks istedikleri bir tarif olarak diye düşünüyorum. Evet. Hep deriz ya 10 kilo fazlam var. Hep diyoruz. Çok güzel söylediniz aynı zamanda. Bu tarifte tam 10 kilo fazlası olanlar için. Bu tarifim 4 malzemeli. Her ev kadın, herkes kolayca uygulayabilir. Erkekler de uygulayabilir tabii. Sadece ev hanımı demeyeyim. Öncelikle şöyle yoğurdum var. Burada ne yoğurdu olacak? Ya manda yoğurdu olacak ya da ev yapımı yoğurt. Zaten kesin olmasa ya da normal inek yoğurdumuz olacak. Ama işte market yoğurtları, yağsız yoğurtlar, probiyotik yoğurtlar sakın kalmayın. Burada ev yapımı yoğurt ya da manda yoğurdu olması önemli. Ve ev yapımı yoğurdu şöyle mucizevi bir özelliği var biliyor musunuz? Tok tutar. İçinde zaten sayamayacağımız kadar vitamin var. İyi bir kalsiyum kaynağı. Aynı zamanda yapılan çalışmalar diyor ki yoğurdun içinde CLA var. Yani bu özellikle karın yağlarının yanmasına oldukça önemli. Özellikle karın bölgesinde sorun yaşayanlar yoğurdu mutlaka diyetlerine eklemesi gerekir. Özellikle kadınlar hep der karın bölgem çok şiş. Şimdi o şişkinliğin altında başka şeyler de yatabilir ama bu yoğurt en azından diyete başlamasına teşvik edecek ve şöyle en azından bir haftada 2-3 kilo kayıp sağlayacak. Çok da güzel olacak. Bir ayda güzel sonuç alırlar bu tarifle bu arada. Kesinlikle öneriyorum. Öncelikle yoğurdumu önüme aldım. İçine öncelikle bunun çörek otu ekliyorum. Neden çörek otu ekliyorum? İçinde bunun A, C, K vitaminleri var. Potasyum var, fosfor var, demir var. Bunlar hem metabolizmanın iyi çalışmasını hem de kilo vermede etkili vitaminler var. Ve fitokimyasallar var. İştahı baskılar. Aynı zamanda yağ yakımını destekleyen bir aslında bizim için bir tohumdur. Şöyle yaklaşık bir tatlı kaşığı ekliyoruz. Ve toz tarçını ekleyeceğim. Toz tarçın. Canım tatlı istiyor. Tatlı yemeden duramıyorum. Bir türlü tatlıya hayır diyemiyorum diyorsanız toz tarçını kullanacağız. Kan şekerimizi dengeleyecektir. Aynı zamanda ilk diyete başlarız. 1. haftası başımız ağrır. İşte bu baş ağrısını keser. İlk diyete başladığımızda baş ağrılarını keser. Oldukça etkilidir. Bundan da bir tatlı kaşığı ekliyorum. Peki bunu yememiz gereken bir saat var mı? Evet. Bunu ya aç karnına tüketeceğiz ya da ilk öğünü yaptıktan 4 saat sonra tüketeceğiz. Ben zaten 2 öğünü öneriyorum. 3 öğün önermiyorum. 2 öğün idealdir, 3 öğün hastalıktır. Bir dönem biliyorsunuz o 2 öğün meselesini muhakkak konuşmak istiyorum sizlerle. Artık bilim bunu kanıtladı. Nobel'de biliyorsunuz ödül aldık. Şu an en iyi, en sağlıklı diyet günde 2 öğün beslenmek. Günde 3 öğün artık tarihe karıştı. Bir tatlı kaşığı toz tarçınımı ekliyorum ve üzerine limon sıkıyorum. Limon. En yağ yakıcı besin. Bana bir şey söyleseler limon derim. En alkali besindir. İçinde pektin var. Aynı zamanda anti-inflamatuar. Bağışıklığı güçlendiriyor aynı zamanda. Ve pektin lifi var. Pektin lifi sayesinde hem bağışıklığımızı koruyoruz hem de aynı zamanda daha iyi bir sindirim sistemine sahip oluyoruz. Şöyle güzelce ekliyorum. Sabah uyandım. Yürüyüş imkanımız varsa eğer yürüyüşümü yaptım.
Daha sonra bir kahve içtim. 2 saat 3 saat geçti. Bunu kahvaltıdan önce tüketebilirim. Ya da Hatice Hanım benim bünyem çok dayanıklı. Ben sadece bununla doyarım derseniz şöyle güzelce karıştırıp bunu öğün yerine tüketebiliriz. Gayet de güzel olacaktır tadı. Ama sabah limonlu suyumuzu içtiysek üzerine bir de limonlu yoğurdumuzu yemeyelim. Tansiyonumuz düşebilir. Tansiyonumuz özellikle kadınların düşebilir. Erkeklerin pek düşündüğünü zannetmiyorum ama Mesela bazı kadınların düşebilir. seyircilerimiz bunu merak edecektir. Evet. Gece yatarken öneriyor musunuz? Şimdi gece biraz sıkıntılı. Çünkü diyorum ya, gece bizim için sirkediyen ritim deriz. Biz saate göre beslenme deriz. Yani şu, vücut, eskiden insanlarda ışık yoktu. Karanlık çöktüğü an mecbur uyumak zorunda kalırdık. Eskiden kilo problemi de çok yoktu, değil mi? Bakın mesela annenizin dedelerine bakın, resimlerine bakın. Kilolu yok. Evet. Yok. Kilolu yok. Neden? Çünkü ışık yok. İmkanlarımız daha kısıtlı. Bu kadar paketli gıda yok. Geç saatlerde yemek yok. Diyorum ki gece geç saatte uyumayan biri acıkır. Çünkü aklı bir tek açlığa çalışır. Acıkırsın. Buzdolabına gidersin. Acıkma hissi olur. O yüzden bizim ideal uyku saatimiz en geç gece 11'dir. 10'da yatın, 10.30'da yatın, 11 en geç olmalı bizim için. O yüzden uyumamız bizim için çok önemli. Şunu her zaman söylüyorum. Bunu gece böyle akşam yemeğinden 2 saat sonra yenebilir. Çok acıktım. Akşam yemeğinden sonra canım tatlı istiyor derseniz inanılmaz keser. Aynı zamanda kilo verirsiniz. Çok etkili. Yani akşam yemeğimizi en son kaça kadar yemeliyiz? Bence 5. Akşam yemeği 5 inanılmaz. Ama şu an karanlık, kış. Evet. Tabii kış yani saat. o zaman hani kilo almak istemiyorsanız erken yatın gibi bir motto da oluşacak. Tabii. Yani çünkü bizler tabii biliyorsunuz ki günümüz şartlarında yani 12'yi bir net görüyoruz. O saate kadar ne yapacağız peki? Hiç mi yemeyeceğiz? Yani en azından çok acıkırsanız mesela turp üzerine biraz limon sıkabilirsiniz ya da salatalık üzerine biraz limon sıkabilirsiniz. Mesela kabak çekirdeği. Çok güzel bir çinko kaynağıdır. Saç sağlığı için çok iyidir. En masumlarından biri çiğ kabak çekirdeğini yiyebiliriz. Böyle bir avuç abartmayacak şekilde. En iyi seçeneklerden bir tanesi. Yani 7 saat, 6-7 saat çok uzun bir süre tabii. O zaman ne yiyeceğimizi biz aslında bilebilirsek kilo sorununun bir kısmını çözmüş olacağız herhalde. Çünkü gün içindeki hareketimiz, iş, işte gelip gidişler İstanbul şartlarında zaten yediklerimizi bir kısım eritiyoruz. Biz demek ki 5'ten sonra yediklerimizle kilo alan birileriyiz. Evet. Oturan, dizileri izlerken biliyorsunuz bir şeyler geliyor, gidiyor, ikinci öğünler oluyor. Akşam yemeğinin ikinci öğünleri. Evet. Demek ki o aralığa bir çözüm bulmalıyız. Keşke size bir resimle gösterebilsem. O açlık anında, yemek yedim acıktım, o açlık anında. Vücutta öyle bir temizlik oluyor ki size onu keşke gösterebilsem. Acıktım, ne yiyebilirim? Acıktım, şu an yağlarım yanıyor deyip kendimizi motive edeceğiz. Yağlarınızı yakıyorsunuz. Vücut siz yemek yemediğinizde otofaji yapıyor. Yani eski hücre gidiyor. Orada bütün toksinler gidiyor. Vücut kendini yeniliyor. Bir nevi temizlik yapılıyor vücutta. İçsel temizlik yapılıyor. Bu çok önemli. O yüzden acıktığımızda vücudun temizlendiğini düşünerek, hücrelerimizin temizlendiğini düşünerek, kanserden uzaklaştığımızı düşünerek kendimizi motive edebiliriz. Aslında burada Açlığımızı suyun da seveceğiz. önemini bilmemiz lazım. Doğru mu? Efendim? Aslında burada suyun da önemini bilmemiz Tabii, gerekiyor. su çok önemli. Ve en çok mesela merak edilen sorulardan bir tanesi o su saatleri veya günde kaç defa su tüketmeliyiz? Özellikle çok güzel bir konu. Zayıflamak isteyenler 20 kilo başına 1 litre su içmeli. Biraz önce söylediğim gibi aynı şekilde. Ne zaman su içmeliyiz? Bir, sabah uyandığımızda, güne başladığımızda yeniden tazelenmiş hissi verebilecek en iyi gıdalardan bir tanesi güne başladığımızda. Aynı zamanda spordan sonra, sporda sodyum, potasyum, klorür gibi mineralleri kaybederiz. Bunları yerine koymak için. Hasta olduğumuzda bakterilerden, toksinlerden uzaklaşmak için bol bol su içmeliyiz. Kendimizi aç hissettiğimizde. Çünkü açlık ve susama merkezi karıştırıyor. Çünkü ikisi de birbirine çok yakın. Orada hipotalamus merkezleri. O yüzden acıktığımızda gerçekten mi acıktık yoksa susadık mı? O yüzden bunu ayırt edebilmek için acıktığımızda 1-2 bardak su içelim. Bir 15 dakika bekleyelim, bakalım acıktık mı susadık mı? Bu çok karıştırılıyor. Çünkü suyu az içiyoruz. Ve özellikle uykumuz geldiğinde bir bardak su o ihtiyacın olan kısa uykunun çözümü olabilir. Çok ama çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel Çok bir keyif sohbetti. aldım. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok keyif aldım. Sevgili izleyenler, güzellik bölümünde Tuğba Ateş'le birlikteyiz. Evet sevgili Tuğba, bize bugün ne maskesi yapacaksın bakalım? Bugün sizlere maya maskesi yapacağız. Ekran karşısındaki seyircilerimiz de birçoğu biliyordur. Mayanın canlı hücre olduğunu ve mayanın cilt aydınlattığını, lekelere iyi geldiğini. Biz de bunu ekran karşısında seyircilerimizle birlikte yapacağız bakalım. Evet, mutfağımızda olan bir şey. Her kadının, herkesin, her evde var maya.
Nasıl Aynen kullanıyoruz öyle. mayayı? Ve bir kaşık, yani şöyle söyleyeyim size, bir kaşık olacak şekilde mayamızı ve çok kolay bir tarif olarak birazcık üstünü kapatacak şekilde su ekliyoruz. Evet. Şöyle ben yardımcı olayım. Bunu çok iyi bir şekilde ezerek ve aynı zamanda şu an çok önemli bir şey söyleyeceğim sizlere. Yağlı ciltler, cildimiz yağlı ise karma ciltler, kuru ciltler yapmasın tabii ki. Biraz da şeker ekliyoruz. Şeker buna ne yapıyor? Bunu peeling görevi yapıyor arkadaşlar. Evet Songül'cüğüm. Maya maskesine şeker de katarsanız şeker de peeling de olur kattığımızda diyoruz. orada bir kaşık peeling Tamam. görevi yapması için Katalım. bir kaşık da şeker koyuyoruz. Bunu iyice Tabii sevgili izleyicilerimiz, yani bir bardak su koymuyoruz tabii ki. Böyle macun kıvamını biliyoruz sadece ya. üstünü kapatacak şekilde Evet. bir maske kıvamına getiriyoruz. Evet, aynen öyle. İyice çırptıktan sonra evde biliyorsunuz hemen pratik olarak hazırlıyorsunuz ve daha sonra bunu Macun kıvamına macun getiriyoruz. kıvamına getiriyoruz. Spatula yardımıyla kullanabilirsiniz ama sizler bu maske evde uygulayacağımız için ne yapıyoruz? Elimizle Elimizle alıyoruz, cildimize uyguluyoruz. Böyle boynumuza, Boynumuz dahil, dekoltemize, aynen. her yere uygulayabiliriz. Ve en güzel tarafını söyleyeyim mi Songül'cüğüm? Bunu saçlı deriye de uygulayabiliriz. Sahi mi? Evet. Yani- Saçlı deriye de uygulayabiliriz. Çünkü kan dolaşımını hızlandırdığı için Saç saç dökülmesi. dökülmesine de çok güzel Evet. etkisi var. Kepekli, egzamalı ciltler için kullanabiliriz Kesinlikle, demektir. evet, kesinlikle kullanabiliriz. Maya maskesi, Maya saç maskesini. dökülmesi için. Bakın. İçerisine cilt bal için. da koyabiliriz. Bal koyduğunuzda cilt açmasına biraz daha etki sağlayacaktır. Bal cildimizin rengini mi açıyor? Evet. Pekala, bir maske ciltte ne kadar kalabilir? Bakın, bu gözaltı ve göz kapağı dahil uygulayabileceğiniz en güzel maskedir. Ne kadar bekleteceğiz? Bir maske ciltte 30 dakika beklemelidir. Peki ne kadar sıklıkla bu maskeyi yapabiliriz? Bu peeling etkisi olduğuna göre çok sık yapabileceğimiz bir maske değil. Hayır, ayda bir defa bunu düzenli olarak uygulayabiliriz. Aslında buradaki cilt problemimiz de önemli. Örnek veriyorum. Cilt problemimiz böyle cildimizi korumak amacıyla yapıyoruz. Korumak amacıyla yaptığımız takdirde ayda bir defa yapabiliriz. Ama cildimizde yazdan kalmış çok koyu lekelerimiz var. 15 günde bir de bu bakımı uygulayabiliriz. Peki çok sivilceliyiz. Biz uygulayabilir miyiz bu maskeyi? Sivilceli ciltler tabii ki, ama daha öncesinde onların dediğim gibi mesela peeling görevi görsün diye şeker, limon öyle de desteklemesi gerekiyor. Onlar da 15 günde bir uygulayabilir. Bu şekilde Uygulayabiliriz. uyguladıktan sonra boyun dahilinde uyguluyoruz ve 30 dakika bekliyoruz. Daha sonra ılık suyla cildimizi yıkıyoruz ve cildimize şok etkisi yapsın diye de buzla da şekilde cildimize gezdirip çok güzel bir şekilde işlemimizi bitiriyoruz. Sevgili izleyenler, kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından Tuğba Ateş ile cilt sağlığımız hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Cilt bakım sırlarımıza devam ediyoruz. Evet Tuğba Hanım, maskeyi yaptık ama önce maskeyle ilgili şunu sorayım. Maskeyi beklettik 30 dakika. Yüzümüzü yıkadık. Sonra ne yapacağız? Tamam mıyız? Hayır, tabii ki de. Şimdi cildimizi yıkıyoruz güzel bir şekilde. Çünkü herkesin evinde kullanmış olduğu bir cilt temizleyicisi ve serumu, kremi vardır. Bunu düzenli olarak bunun üzerine, çünkü biz o ciltte şu an bir şok etki yaptık. Ciltte bir kan dolaşımını hızlandırdık. Evet. Cildin cilt lifini güçlendirdik ve ciltte hücresel bölünmeyi arttırdık. Şimdi bu cilde ihtiyacı olanı vereceğiz. Yani evde kullanmış olduğu serumunu kullanacak. Çünkü her cildin kendine göre kullanmış olduğu serumu vardır. Hassas ciltlerin ayrı, akneli ciltlerin ayrı ve karma ciltlerin ayrı. Doğru olan serumu ve onun üzerine nemlendiricisiyle bu işlemi çok güzel bir şekilde bitirecek. Ben burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Ciltte kıllanma var ise bu maskeyi asla yapmaması gerekiyor. Yani hormonal bir problemimiz var. Özellikle favori bölgemizde ve çene bölgemizde tüylenmemiz var. O zaman maskeyi yapmıyoruz. Çünkü ne dedik?
Bu maske canlı bir hücre ve kan dolaşımını hızlandırdığı için orada bir çoğalma yapabilir. O yüzden saçlı deride de çok etkili. Yani böyle bitkisel diyoruz. Mutfaktaki herhangi bir şeyi yüzümüze öyle bilinçsizce de sürmemeliyiz. Hayır, kesinlikle. Çünkü çok basit diye baktığınız birçok şey ilaç gibi etkili. Kesinlikle, çünkü her şeyin asit oranı ve yapılan tüm bakımların cilt hassasiyetine göre değişiyor ve ciltte çok büyük reaksiyonlar oluşabilir. Peki aslında size yani maskemizi yaptık, maske hakkında konuştuk ama biraz ortadan girdik gibi geldi. İşin başında şunu sormak istiyorum. İnsanlar ciltlerine nasıl bakmalı diye böyle çok genel bir soru soracağım. Önce mesela şöyle, önce cilt tipimizi bilmeliyiz değil mi? Oradan başlayalım isterseniz. Ve neler yapabiliriz? Bir adımları var mı sağlıklı cildin? Ya şöyle genel olarak baktığımızda vücudumuzun en çok kirlenen yeri neresi? Elimiz ve yüzümüz. Akşama kadar elimizi günde kaç defa yıkıyoruz? Sayısını dahi bilmiyoruz. Peki yüzümüzü kaç defa yıkıyoruz? Sabah ve akşam yıkıyoruz. Çünkü gün içerisinde böyle bir şansımız olmuyor. O zaman sabah ve akşam cilt temizliğimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ona öyle bir cildimizi temizlememiz gerekiyor ki onun istediği temizleyiciyle. Bizim cildimize öyle bir krem kullanmamız lazım ki onun istediği kremi ve o cildimizi şımartmamız gerekiyor. Yani o cildimizin istediği o vitamini o cildimize vermemiz gerekiyor. Bazı mesela genel olarak bazı kişiler şöyle düşünebiliyor. Ben aslında hiçbir şey kullanmayacağım. Cildime hiçbir şey sürmek istemiyorum. Yanlış, çok yanlış. Çünkü artık genel olarak hep böyle eskiye gidiyoruz. Mesela anneannelerimize gidiyoruz çünkü o hiçbir şey kullanmıyordu, cildi bebek gibiydi. Ama şu anki nesil öyle değil. Tabii şu anki yediklerimiz, günlük hayatımız, her şey bunları etkiliyor. Ve biz bunu desteklememiz gerekiyor. Cildimizin koruyucu bariyerini oluşturmamız gerekiyor. Biz eğer ki bu koruyucu bariyeri oluşturmazsak bu cilt dış etkene karşı çok büyük bir şekilde etkilenecek. Yani doğal maske üzerinden gidiyoruz ama biz bu cildi tanımadan istediğimizi yapalım. Hiçbir sonuç elde edemeyeceğiz. Yağlı cilt gidecek, örnek veriyorum, yoğurt maskesi yapacak. Ne yapacak? Cilt altında bakteriyi arttıracak. Öncelikle kendi cildimizi çok iyi tanıyacağız. Tanımadan hiçbir şeye analiz veya hiçbir şey teşhis yani o sonuç alamayız. Biz bir kere sabah yüzümüzü yıkıyoruz. Yani köpükle yıkayalım değil mi? Kesinlikle. Yani Doğru boş bir boş cilt gidip temizleyici. lavaboda sevgili izleyicilerimiz yani sabahleyin yüzümüzü yıkarız ya, yani boş boş gidip duru suyla yıkamak yok. Mutlaka bir temizleyici kullanıyoruz. Bir de akşamleyin yatarken yine bir temizleyici kullanarak yüzümüzü yıkıyoruz. Boş boş sadece suyla yüz yıkamak yok, yoksa kirler yapışır Kesinlikle. zaten. Bir kere işin birinci basamağı bu, anladığım kadarıyla. Evet. Haftada bir gün bence kesinlikle haftada bir gün maske günümüz olmalı. Cildimizi doğru, çünkü şöyle cildimiz süzek olarak düşünelim ve bu süzeyin cilt hava alması için temiz olması gerekiyor. Peki bu sürekli dış etkine karşı bu süzek tıkanıyor. Tıkandığı için bu cilt hava alamıyor. Bu sefer bize tepki verecek. Akne olarak tepki verecek, leke olarak tepki verecek, siyah nokta olarak, komedon olarak tepki verecek, ciltte ton farklılığı olarak tepki verecek. O yüzden cildimizi doğru analiz ettiğimizde cildimiz bizden ne istiyor? Bunu bildiğimizde ona göre cevap verebileceğiz ve ona göre doğru bakımı seçeceğiz. Cilt bakımımızı ne kadar aralıklarla yapmalıyız? Doğru bir cildi haftada bir defa, şöyle söyleyeyim aslında. Cilt bakımımızı. Yani ben bunu şöyle anlatıyorum. Bizler mesela bayan olarak gidelim konunun üzerinden. Evimizi günlük temizliyoruz değil mi? Ama bir derinlemesine temizlik için haftada bir defa komple derinlemesine bir temizlik yapıyoruz. Cildimizi günlük olarak kesinlikle sabah akşam temizliğimizi yapacağız. Ama derinlemesine temizlik için, profesyonel cilt bakımı için 15 günde bir kesinlikle yaptırmamız gerekiyor. Ondan sonra günlük evde illaki birçok böyle bir sürü paralar döküp kozmetikler almak zorunda da değiliz. Evde değil. Bu şekilde mayayla ya da sizin daha sonra söyleyeceğiniz birçok vereceğiniz bilgiler var biliyorum. Söyleyeceğiniz böyle kısa bilgilerle yeni maskelerimiz olacak mutfakta diye düşünüyorum. Sevgili Tuğba, verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, güzel bir gün programının sonuna geldik. Güzel bir sabaha başladık. Güzel bir perşembeniz olsun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.